Merhaba, ben Doktor Erhan Özdeğer, İç Hastalıkları uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV'de tekrar beraberiz. Hipokrat TV'ye üye olmayı ve bildirim butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Herediter anjiyoödem öldürür. Alerjiyle karıştırmamak lazım. Bugünkü konumuz bu. Çünkü ikisi birbirine çok karışır. Alerji, kurdeşen, ürtiker, bunlar İnsan yaşamında hemen hemen herkes başına gelen şeylerdir. Kaşıntılı, deriden kabarık, üzerine basmakla solan lezyonlardır. Bir saatte sürebilir, bir günde sürebilir, 3 günde, bir haftada, 6 haftada veya bazen yıllarca sürüp geçebilir, tekrarlayabilir ama sonuçta geçer ve hayati bir önemi yoktur. Klasik kaşıntı ilaçları, antihistaminik diyoruz. Bunlara cevap verir. Bunlara cevap vermediği takdirde kortizona cevap verir. Bunun ayrıca bu alerji ürtikerin daha abartılmış şekli olan anafilaksi dediğimiz durumda, şok tablosuyla giden durumda adrenalin dediğimiz ilaca cevap verir. Alerjinin sebepleri yani kurdeşenin sebepleri bir enfeksiyon olabilir, stres olabilir, bazı kullanılan ilaçlar olabilir. Ayrıca alerjik hastalarda, kurdeşen olan hastalarda yüzde gözde şişmeler, anjiyoödemler de olabilir. İşte bunlar bazen şu anki konumuz olan herediter anjiyoödemle karışabilir. Herediter anjiyoödem alerjik bir hastalık değildir, kaşıntılı değildir. Kurdeşen yoktur. Bu hastalık genetik bir hastalıktır ve maalesef farkındalığı çok azdır. Bu hastalığı vatandaş da bilmemekte, sağlık personelinin büyük bir kısmı da bunu atlamakta. Bunun farkındalığını bilemiyoruz. Çünkü biz fakültede okurken hatta ihtisas yaparken anjiyoödem, herediter anjiyoödem görmedik ve nasıl yaklaşıldığını da bilmiyoruz. Bunun için bugün bu konuyu seçtim. Dediğim gibi genetiktir. %50'si 10 yaşına kadar çocuklarda ortaya çıkar. Gerisi ileri yaşlarda da ortaya çıkar. Kanda bulunan C1 inhibitörü, kompleman 1 inhibitörünün eksikliği sonucu ortaya çıkar. Bu C1 inhibitörü normalde pıhtılaşma faktörleri, pıhtılaşma üzerinden etki yapar ama C1 inhibitörünün az olduğu durumlarda kanda bradikinin dediğimiz bir madde salgılanır. Bu madde damarları genişletir. Damarlar genişlediği zaman da damarların dışına çıkan serum vücutta şişmeler yapar. Bu bir şişme hastalığıdır. Bu yüzde gözde dudaklarda olduğu gibi ellerde, kollarda, bacaklarda, genital organlarda şişmelerle meydana gelir. Ayrıca sindirim sisteminde de ince bağırsaklarda şişme ve ödem yaparak karın ağrısı, bulantı, kusma yapar. Fakat bunun en önemli yanı özellikle larynx dediğimiz, gırtlak dediğimiz bölgede şişme yaparsa nefes darlığı, nefes alamamayla hastaları kaybedebiliriz. Bu yüzden hastalığın mutlaka farkındalığında olmamız lazım ki bu hastalığı erken tanısını koyabilmeliyiz. Tanısını koyarsak tedavisi vardır. Bazen şişmeler olmadan sadece karın ağrısı, bulantı, kusma, ishalle hasta geliyorsa yani sadece ince bağırsaklarda bu herediter anjiyoödem oluyorsa o zaman bunun teşhisini koymak çok zordur. Peki ne kadar hasta var Türkiye'de? 7.000 civarında hasta var sanılıyor. Teşhisi konulan hasta sayısı 650 tane. Diğer hastaların teşhisi konulmamıştır ve tedavisi konusunda da bu hastalar 2-4 günde bazen şikayetleri kendiliğinden geçer. Ama 1/4 hastada gırtlak veya larynx'te spazm olur, nefes darlığıyla hastayı kaybedebiliriz. Bu yüzden hastaların tedavisi önemlidir. Tedavisinde ne yapıyoruz? Öncelikle korunmadır. Yani hasta bu hastalığını eğer biliyorsa diş operasyonlarından önce veya cerrahiden önce hekimine bunu söylemeli ve korunma için C1 esteraz inhibitörü denilen bir iğne yapılmalı veya taze dondurulmuş plazma verilerek hasta en azından anjiyoödem halinden korunabilir. Atak esnasında tedavi ne yapmalıyız? Atak esnasında eğer o hastalığı kişi biliyorsa, yanında, komşu akrabalarında bunun iğnesi var ise
atak esnasında doktor buna müdahale edebilir. Eğer hastalığını kişi bilmiyorsa doktor da bunun aklına getirmesi gerekir bunu anlamak için. Aklına getirmesi için doktorun ne yapması gerekir? Acil polikliniğe bir hasta yüzünde gözünde şişmeler ile geldiğinde, yani bir anjiyoödem tablosu ile geldiğinde, eğer hastanın kaşıntısı yoksa, kurdeşen plakları yoksa, klasik kaşıntı ilaçlarına cevap vermiyorsa, kortizona cevap vermiyorsa, bunda bir herediter anjiyoödem düşünmek gerekir. Herediter anjiyoödem düşündüğümüz zaman cebir esteraz inhibitörü vermek lazım. Fakat bunu da o hastanede veya yakınlarındaki eczanede bulmak çok kolay değildir. Bunu bulamadığımız için taze dondurulmuş plazma bu tür hastalara verilebilir. Bunun dışında profilaksi, yani önleyici tedavi yapmak gerekir mi böyle hastalara? Evet. Eğer hastanın hastalığı biliniyorsa, böyle bir hastalıkla yaşamak zorunda kalıyorsa bu insanlar, çünkü genetik olduğu için, bunlar ömür boyu süreceği için bu bazı hastalara profilaksi yapmak gerekebilir. Yani önleyici tedavi. Hastaların atakları sık sık tekrarlıyorsa, solunum sıkıntısı olacağı intiba veriyorsa, hekim bu tür hastalara profilaktik olarak cebir esteraz inhibitörleri, bir androjen olan danazol veya bir antifibrinolitik olan transamin verebilir. Ama şu an cebir esterazı profilaktik olarak Avrupa'da kullanılmasına rağmen Türkiye'de henüz kullanım onayı yok biliyorum. İnşallah bu da olur. Çünkü hayati bir hastalık, 1/4 kişinin solunum yetmezliğiyle kaybedildiğini düşünülürse hayat kurtarıcı bir tedavidir. Yani özetle herediter anjiyoödemi alerjiden ayırmak lazım. Herediter anjiyoödem alerjik bir hastalık değildir. Alerji tedavilerine cevap vermeyen hastalarda herediter anjiyoödemi düşünmek lazım ve bu kişilere herediter anjiyoödem olduğunu belirtir bir kart vermek lazım. Bu kartın yanlarında bulunması gerekir ki acile gittiğinde hangi tedavilerin yapılacağını en az doktoru kadar hastanın da bilmesi gerekir acil durumlarda. Bunun farkındalığının olunması için, özellikle herediter anjiyoödemin farkındalığının olunması için ve alerjiden ayırabilmek için hem hastalar, vatandaşlar için hem de hekimler için hatırlatmak anlamında bir video çektim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.